Değerli motor sever dostlarım, Domimon Motovlog'a hoş geldiniz. Ortalama 8 ay, 8,5 ay yedek parça bekledim. Motordaki bazı kroniklerden bahsedeceğim, servislerden bahsedeceğim. Gerçek motor sever yağmur, çamur, kar demez, uygun ekipmanıyla birlikte motor kullanır. Evet dostlarım, motorumla, bu küçük motorumla gayet güzel yerleri geziyorum İstanbul'da. Bu gördüğünüz güzel baraj gölü İstanbul'da. Ve sizi İstanbul'da çok küçük ama güzel, şirin bir köye götüreceğim. Bakalım köyü beğenecek misiniz? Köyün yaylasına gideceğim. Orman derinliklerine ben inip yayladan geçip orman derinliklerine inip orada kısaca motorumu tanıtacağım. Motorum nedir, ne değildir, neleri var, neleri yok, ne yaşattı bana motor, gerek yedek parça noktasında gerek servisler bana ne yaşattı. Yani servisler işten anlıyor mu, anlamıyor mu? Kısaca bunlardan bahsedeceğim ve neticesinde de alınır mı, alınmaz mı buna değineceğiz değerli dostlarım. Bismillah, yağmur gelmek üzere, gelmeden kaçalım. Haydi bismillah. Evet değerli dostlarım, güzel virajlı yollardan geçerek orman eşliğinde tertemiz havada İstanbul'un içinde şirin bir köye gideceğiz. Daha doğrusu köyün içinden, tam ortasından geçerek bu köyün güzel yaylasını seyrederek buradan orman derinliklerine doğru gideceğiz. Yağmur başlamak üzereydi. Ben de acele ediyorum. Fakat motorda bir sıkıntı var. Bilmiyorum, bunu fark edebilecek misiniz? Bu benim sürüşme de olumsuz etki ediyor. Nedir o? Ondan kısaca bahsedeyim. Siz güzel virajları izlerken bu virajlarda asfalta yapışmamak için arkadaşlar özel çaba sarf ettim. Gerçekten çok özel çaba sarf ettim. Adeta bileklerim koptu, kollarım koptu. Motoru çok zor zapt ettim. Neden? Kardeşim, motorda kronikler bitmiyor. Arıza bitmiyor. Ondan sonra servisler zaten desen tırt. Ben geleyim fazla uzatmadan, sıkıntı nedir? Kardeşim, motorun purş takımı. Ortalama 3 aydır sıkıntı. Ben bazı sorunlarımı halledeyim, bunu garantiden çözebilir miyim diye düşündüm. Fakat gel gör ki başıma servis ne getirdi biliyor musunuz dostlar? 4000 bakımını yaptırdığım İstanbul'un en büyük servisi ve satış bayisi 4000 bakımını sisteme işlememiş. Zaten o gün bakımda şöyle bir hata yapmıştı. Bana başka bir motorun bilgilerini okudu. Elinde bir kağıt vardı. Zeki yanlış yapmış, yanlış bilgi bir kağıdı bana gösterdi, okudu. Yok dedim ya, benim motorun kilometresi o değil. Dedim ne o, dedim motorun işte şeyi, plakası, markası ne falan. Yok dedim ya, dedim sen yanlış yapmışsın. Orada biraz böyle sert çıktım elemana. Ondan sonra zaten ya benim ona biraz kızdığım için, biraz terslediğim için muhtemelen belki sisteme işlemedi. Belki de saçma sapan iş yaptıklarından gözden kaçırdılar, işlemediler. Yani dostlarım, Küba alırken bir değil 1000 düşünün derim size. Ama servisine gidiyorsun, doğru dürüst işten anlamıyor. Ondan sonra aylarca yedek parça bekliyorsun. Karbüratör fabrikada yokmuş. Nasıl yok arkadaş? Sen bu motoru getiriyorsan bana o parçayı da getireceksin. 10.000 motor getirdiysen en az 500 tane motor toplayacak kadar da yedek parça getirmelisin. Niye getirmiyorsun? Bakın köpek saldırıyordu yine. Neyse dostlarım, bu geçtiğimiz köy Pirinççi köyü. Benim bu köyde bir köpek anım var. Köpek bana fena halde saldırıyordu. Ayağımı ısırıyordu. Apache ile mangal yapmıştım burada. Şimdi önce bir yayla kısmını göstereceğim size dostlarım köyün. O kadar şirin, o kadar temiz ki havası. İnsanları da çok güzel. Ben bir takım esnafla da muhabbet ettim, görüştüm. Gayet güzel. Mesela hemen az ileride burada at çiftliği var. Sanırım binicilik okulu. Hemen sağ tarafta. Ve az ileride de çok güzel bir yaylamız var. Hemen yanından dere akıyor. Yani buraları gelip buralarda bir nefes almanızı size tavsiye ederim. İstanbul gibi beton yığını içerisinde küçük şirin bir yer, ufaktan böyle yaylası olan bir yer. Görüyor musunuz yayla? Atları gördünüz mü dostlar? Sağ tarafta binicilik okulu sanırım, kursu.
Şu alttan ufak bir dere geçiyor. Buraları kapatmışlar, aslında kapalı değildi. Acaba birilerine mi parsellediler, ne oldu bilmiyorum. Satın mı aldılar, artık devlet kendi mi çevirdi bilmiyorum dostlarım. Aslında bu oralara girilebiliyordu. Çit çekmişler. Ben daha fazla ileri gitmeyeceğim. Buradan dönüyorum. Yol da çok güzel aslında. Buranın yolu fena değil. Aslında daha ileriye gittiğimizde ufaktan virajlı yollar yine devam ediyordu. Dostlarım, ben buradan Pirinççiköy'ün ufaktan diğer ilerisinde yaylamsı yerler var. Dere kenarı boyunca gidiyorum. Ormanın derinliklerine doğru gidiyorum. Siz seyrederken ben de şundan bahsedeyim. Furuş takımı arkadaşlar. Motorun furuş takımı aylardır sıkıntı. Artık şu an gitmek üzere tamamen. Tam burada bakın dostlarım, benim köpek ısırmak üzereydi. Son anda fark ettim. Az daha paçamdan tutuyordu böyle, ayağımdan. Son anda fark ettim. O yüzden siz olun, buraya ya da bu tarz yerlere gelirseniz çok dikkatli olun. Arkada bir hayvan çiftliği vardı. Manda çiftliği. Oranın köpeğiydi. Neyse, yolun ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Düşmeye çok müsait bir yer arkadaşlar. Neyse, ben tekrar konuya geliyorum. Arkadaşlar, furuş takımı çöp. Bundan dolayı gidon o kadar zor dönüyor ki. Yani bıraksam düşeceğim. Yani eğer gidondaki o zor döndürmeye çalıştığım şeyleri eğer ben böyle sönümleme yapamasam emin olun düşeceğim. Yani dolayısıyla dostlar, ve bunun furuş takımını da internetten kafanıza göre alamıyorsunuz. Satan birkaç yer var. Bunlar da size satarken motorunuzun bilgilerini istiyor. İşte plakasıdır, seri numarasıdır, kilometresidir. Güya fabrika istiyormuş. Bilmiyorum. Fabrikanın neyi neyse, ya sen getirdiğin motora yedek parça temin etmiyorsun aylarca. Ben ortalama 8 ay yedek parça beklemişim ya. Alır almaz sıkıntılıydı. Farı patlaktı. Alır almaz kilometre çarkı bozuktu. Toplanırken de hata yapılıyor motorda. Motorun sağı solu kabloları falan sağdan soldan sarkmış falan böyle. Ya arkadaş, alır almaz karbüratörü bozuktu ya. Yani ya arkadaş, yani bu ve sıkıntı yaşayan bir tek ben değilim. Ve bu sıkıntıyı yaşayan birçok motorcu tanıyorum. Hatta servisin kendisi söyledi ya. Karbüratörün kronik arızalı olduğunu. Ya peki dedim, garantiden sipariş edelim. Küm falan filan. Daha sonra işte en son garantiden sipariş ettiğimiz parçalar takıldıktan sonra dedim bir bakın bakalım sistemde var mı? Varsa dedim sipariş geçelim. Bir baktı, 4000 bakımını yapan İstanbul'un en büyük bayi servis satış bayisi garanti, yani bakımı sisteme işlememiş ve motor garanti dışı kalmış. Bak. Böyle bir işgüzarlık olur mu ya? Böyle bir zekilik olur mu ya? Sen bu işi yapıyorsan böyle bir şeyi nasıl gözden kaçırırsın ya? Açıkçası kasıt aramıyor değilim dostlar. Yani açıkçası çok da alınabilir bir yanı yok motorun. Ucuz olduğu için sıfırı 46-48 civarına verenler var. Bayi olarak. O yüzden alınabilir mi? Belki küçük yerlerde kullanmak için sağlam ustan varsa belki alabilirsin. Neyse dostlarım, ben ufaktan motorun tanıtımına geçeyim. Geldiğim yer bu. Hemen dibinde dere akıyor. Görüyorsunuz, ormana nazır. Ormanın bayağı bir içerisinde. Ve dostlarım, haydi başlayalım biz ufaktan. Ağaçlardaki çiçekleri görüyor musunuz? Havası tertemizdi dostlar. Buralara gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Önce kısaca böyle motorumuzu bir seyredelim. Motor şekil. Açıkçası dostlarım, motorda şekil var. Yani genelde böyle 17, 18, 20'li yaşlarda insanlar ya da orta yaş ya da yaşlı diyebileceğimiz insanlar küçük yerlerde kullanabilir. Şu gördüğünüz dokunduğum somundan debriyaj ayarını yapabilirsiniz dostlarım. Bu ayak marşı zaten ve görüyor musunuz küfü pası? Burada bir karbon detayımız var. Bak, görüyor musunuz arkadaşlar? Şu pasa bakın ya. Yani 9 aylık motorda böyle pas olur mu? Ufak bir kaza yapmıştım. Oradaki kapak düştü. Lastiğim Pakistan malı ve Anlaş'a neredeyse eşdeğer diyebilirim. Anlaş kalitesinde değil ama Anlaş'a yakın bir kalitesi var.
ve 9 ay oldu neredeyse. Kaldırmadım bu naylonları ve ne kadar zor kalkıyor görüyorsunuz. Bugün çekeyim videoyu, yarın çekeyim dedim dostlar. Bir türlü fırsatım olmadı. Bir süre epeyce bir motor kullanamadım. Malum işte bazı arızalarından dolayı. Mesela olur olmaz yerde stop edip çok sıkıntı yaşatıyordu. Düştüğümden kalma iz dostlar. Burası büküldü. Burada bak karbon detay var. Arkadaşlar sol gidonda bizim arka frenimiz var. Biliyorsunuz debriyaj yok. Uzun kısa düğme butonlarımız diyelim burada. Kornamız burada. Ve ciklimiz burada arkadaşlar. Ön fren diskimiz, papatya diskimiz var. Gayet güzel, fena değil. Bir ABS'si eksik gerçekten. Fren ısınmaları falan gayet güzel. Ben memnunum. Lastikleri değiştikten sonra güzel tuttu. Frenleri fena değil. Lastikleri komple değiştirdim ben. O biraz toparladı. Burada bak size şunu göstereceğim dostlarım. Bak şu amasördeki kesik izi görüyor musunuz? Bu reflektörün oradaki metal kısmı civatası mıdır, somunu mudur nedir? O yaylandıkça oraya sürte iz yapmış. Kronik bir arıza. Ve sinyalleri görüyorsunuz. Önde çift sinyal var. Bir yanar söner. Bir de böyle animasyonlu tarzı. İşte farı görüyor musunuz dostlar? Bu far bana ne çektirdi ya. Aylarca bekledim. Dostlar görüyor musunuz? Yahu bu nasıl küflenir, paslanır böyle ya? Küfle pas ikisi birbiriyle aynı değil. Farklı dostlarım bu arada. Ben sinir olduğum için konuşamıyorum şu an. Arkada böyle bir amatörümüz var, rezervuarlı, ama gerçek mi çakma mı bilmiyorum. Yani açıkçası bir kesip bakmak lazım. Orijinal mi, daha doğrusu gerçekten de havalı ya da yağlı bir amatör mü diye. Arka sinyallerimiz böyle. Bu arada ben arka fren pabuçlarını değiştirdim. Değiştirme nedenim var. Çünkü karbüratör arızalı olduğu için gazı kendi elimle ayarlamam gerekiyor. Bıraktığım an stop ediyor. Dolayısıyla motoru da frenlemem gerekiyor. Çünkü ufak bir gaza bastığında gidiyor ya motor. Gitmesin diyerekten ben de frenle durduruyordum motoru. Dolayısıyla benim arka fren balatalarım erken bitti dostlarım. Burada güzel bir karbon detayımız var. Arka ayaklığımız gayet güzel, kullanışlı. Burada da şurada karbon detayımız var. Motorumuzun sesi böyle, fakat duyduğunuz zırıltı ön cepteki eski balataların titreşimi. Bu titreşimden gazın oradaki bir şey düşmüş. Somun diyelim. Civata, somun neyse. Aslında motor güzel, fena değil ama dostlar servisler sıkıntı, yedek parçası sıkıntı. Küçük şehirlerde ustam var diyen adamın belki alabileceği bir motor. Yani dilim döndüğünce böyle aman of salla geç tarzı geçtiğim bir motor. Çünkü çok sıktı beni. Beni sıktı, sizi sıkmasın dostlarım. Önümüzdeki günlerde ufak bir video daha gelecektir muhtemelen. Çok amatörce bir video oldu. Biliyorum, farkındayım. Burada da güzel bir karbon detayımız var. Fakat plastik, tırt. Dostlarım benden bu kadar. Sizlerden ricam videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Kazasız belasız sürüşler diliyorum dostlarım. Allah'a emanetsiniz.